Takvimler 12 Mayıs 2012'yi gösteriyordu. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu, ezeli rekabetin en kritik maçlarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanmış ve şampiyonluk düğümü bu derbide çözülecekti. Tribünler takımlarına sonsuz destek vermek için gelen on binlerce Fenerbahçe taraftarıyla doluydu. Heyecan doruktaydı, umut vardı, inanç vardı. Ancak o gün futbolun güzelliğine gölge düşüren karanlık bir plan devreye sokulacaktı. Maçın başlamasına saatler kala, stadyum çevresinde hiçbir provokasyon, hiçbir taşkınlık yaşanmamasına rağmen adeta düğmeye basılmış gibi bir gerginlik ortamı oluşturulmaya başlandı. FETÖ'cü olduğu sonradan ortaya çıkan emniyet güçleri hiçbir gerekçe göstermeden taraftarlara yönelik orantısız bir güç kullanmaya başladı. Birdenbire gökyüzünü yoğun bir biber gazı bulutu kapladı. Stadyumun dört bir yanı nefes almayı imkansız hale getiren, gözleri yakan bir dumanla doldu. O anları yaşayan taraftarların anlatımları tüyler ürperticiydi. Ne olduğunu anlamadık, bir anda gazın içindeydik. Her yer karanlıktı. İnsanlar öksürüyor, nefes alamıyordu. O gaz bulutu altında kadınlar, çocuklar, yaşlılar, binlerce masum taraftar büyük bir panik yaşadı. İnsanlar ne yapacağını şaşırmış, sağa sola kaçışmaya çalışıyordu. Tribünlerden çığlık sesleri yükseliyordu. O gün stadyumda bulunan bir taraftar yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Çocuğumla birlikte gelmiştim. Gazı soluyunca nefes almakta zorlandı, morarmaya başladı. Hayatımın en korkunç anlarıydı. Sadece stadyum içinde değil, çevredeki sokaklarda da benzer manzaralar yaşanıyordu. Polis, gazdan etkilenen taraftarları acımasızca kovalamış, darp etmiş ve gözaltına almıştı. O gün Fenerbahçe taraftarı adeta kendi evinde, kendi mabedinde düşman muamelesi görmüştü. Fenerbahçe Spor Kulübü ve taraftarları o gün yaşananların tesadüf olmadığını, aksine 3 Temmuz kumpasıyla başlayan sürecin bir parçası olarak planlı bir provokasyon olduğunu savunuyor. Amaç, maç öncesinde gerginlik yaratarak takımın ve taraftarın moralini bozmak, stadyumda kaos ortamı oluşturmaktı. Fenerbahçe camiası o gün yaşananları asla unutmadı ve unutmayacak. Her 12 Mayıs'ta o karanlık günün acısı yeniden tazeleniyor. Ancak bu acı aynı zamanda camianın kenetlenmesine, haksızlıklara karşı daha güçlü bir şekilde durmasına da vesile oluyor. Aradan yıllar geçti ama 12 Mayıs 2012'de Şükrü Saraçoğlu'nda yaşananlar hafızalardan silinmedi. Fenerbahçe taraftarı o gün kendilerine yaşatılan haksızlığı ve düşmanlığı asla unutmayacaklar. Bu olay sadece bir futbol maçı öncesinde yaşanan bir gerginlik değil, aynı zamanda bir camiaya yönelik yapılan planlı bir saldırının da simgesi olarak tarihe geçti.